1 Ekim 2025 festivalleri, etkinlikleri ve genel olarak canlı kültürel yaşamıyla ünlü olan Yunanistan'ın ikinci büyük kenti Selanik'teyiz bugün. Selanik'te görülmesi gereken yerlerden biri Aziz Dimitrios Kilisesi'dir. Burası Dünya Mirası listesine yer alan bir yer. Bu kilise Selanik'in merkezinde kilise ile aynı ismi taşıyan cadde üzerinde yer alır. Bu arada Atatürk'ün doğduğu ev de bu cadde üzerindedir. Fakat ne yazık ki 2025 yılında yapılıyor olan bir tadilat yüzünden evin içine girip sizlere evi gösteremiyorum. Milattan sonra 270 yılında doğan Dimitrios bir Roma vatandaşı ve Roma ordu subayıdır. Hristiyanlığı kabul edip dini faaliyetlerde bulunuyor. 303 yılında yakalanıp bir halk hamının altına hapsedildikten sonra boynu vuruluyor. 313 yılında Milano Fermanı dini hoşgörüyü ilan ettikten sonra hamamların bir bölümünde Aziz'in şehit edildiği ve aynı zamanda mezarının da burada olduğuna inanılan yere küçük bir ibadethane inşa ediliyor. Bu olaydan 100 yıl sonra 413 yılında tedavisi olmayan bir hastalıktan kurtulan ve bu iyileşmeyi şehidin mucizevi lütfuna bağlayan İlirya valisi Leontius büyük bir minnettarlıkla Aziz'in şehit edildiği yerin hemen yanına Aziz Dimitrios Kilisesi'ni inşa ettiriyor ve Aziz'in mezarını da buraya taşıyor. 904 yılında Selanik'in Sarazenler ve 1118'de de Normanlar tarafından ele geçirilmesi sırasında büyük yıkım ve yağma yaşanıyor. 1493'te bölgenin Osmanlıların eline geçmesiyle bu kilise camiye çevriliyor ve adı da Kasımiye Camii oluyor. Her ne kadar 1912 yılında Osmanlı himayesinden çıkmış olsa da 1917 yılında şehirde yaşanan büyük yangına kadar cami olarak kullanılmaya devam ediyor. Bu yangında tamamen yıkılmış olan bu yapının restore edilmesi ve tekrar hizmete açılması 1949 yılına kadar sürüyor. O günden beri de turistlerin uğrak noktası haline geliyor. Dünya Mirası listesine yer alan bir başka kilise ise Kutsal Bilgelik Kilisesi olarak da bilinen Ayasofya Kilisesi. 7. yüzyılın sonlarına doğru İstanbul'daki Ayasofya Kilisesi temel alınarak inşa ediliyor. 13. yüzyılda bir bazilika olarak hizmet vermeye başlarken Osmanlı'nın hüküm sürdüğü yıllarda bir camiye dönüştürülüyor. O zamanlarda yanına bir de minare ekleniyor. 1912'den sonra ise Osmanlı'nın himayesi son bulduktan sonra da tekrar kilise olarak hizmet vermeye başlıyor ve o minare yıkılıyor. Selanik'teki antik Roma agorası M.Ö. 1. yüzyılda inşa edildiği düşünülen 20 dönümlük dev bir alana sahip bir bölge. Milattan sonra 6. yüzyıla kadar buranın insanların uğrak noktası olduğu düşünülüyor. Öyle ki bu antik forum şehrin dini, ticari, kültürel ve sanatsal açıdan merkezi konumda bulunmaktaydı. Bu alanda 2 ayrı hamam ve gladyatör oyunları içinde kullanılan bir de tiyatro bulunmaktadır. Gün yüzüne tekrar çıkması ise 1960'lı yılları buluyor. O yıllarda bu bölgeye bir adliye binası yapılmak istenirken kazı çalışmaları esnasında ortaya tesadüfen çıkarılıyor. Ve gelelim Galerius kompleksine. Bugün sadece Galerius rotundası ile Galerius kemeri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor olsa da burası 20. yüzyılın başlarında yapılmaya başlanan kazılar sonucunda görülüyor ki 150 bin metrekarelik devasa bir kompleks. Rotundadan başlayarak denize kadar uzanan çok büyük bir bölge. 298 yılında Perslere karşı kazanmış olduğu savaş sonrası Roma komutanlarından Galerius, Roma'nın doğu bloğunda
kendisinin de yaşayacağı bir şehir inşa ettiriyor. Zaman içerisinde depremlerle yer altında kalan şehrin kalıntıları 20. yüzyılın başlarında yapılmaya başlanan kazı çalışmalarıyla tekrar gün yüzüne çıkıyor. Her ne kadar çok büyük bir kısmı şu anki yerleşim yerlerinin altında kalmış olsa da açık hava müzesi misali Beyaz Kule'ye doğru yürürken aynı hat üzerinde bulunan hem rotundayı hem kemeri hem de aspidel salonunu görebilirsiniz. Rotunda Doğu Roma İmparatorluğu'nun en eski Hristiyan anıtlarından biri olması nedeniyle de önem taşımaktadır. Rotunda'nın dairesel şekli Roma'da bulunan 200 yıl daha eski bir anıtı, ünlü Hadrianus Panteonu'nu akla getiriyor. Tabii ki tesadüf değil. Romalılar kendi kültürlerini, mimari yapılarını yayıldıkları her yere taşıyorlar. 15. yüzyılda Osmanlıların himayesindeyken buraya bir de minare inşa ediliyor. Ve o yıllardan beri de Rotunda'nın hemen yanı başında duruyor. Bugün Camara olarak da bilinen Galerius kemeri ise şehrin giriş kapısı olarak inşa ediliyor. Hem yerel halk hem de turistler için bir buluşma noktası olarak da kullanılmakta. Galerius kompleksinin hemen altında deniz kenarında 15. yüzyılda Osmanlıların yaptırdığı düşünülen bir kule karşılıyor bizi. Denizden gelen tehlikeleri görebilmek adına buraya yapılmış olduğu düşünülüyor. Kule zamanla bir kale ve ardından zindan olarak da kullanılıyor. 1826 yılında bu zindanda tutuklu bulunan tüm mahkumlar kılıçtan geçirilince adı Kanlı Kule olarak anılıyor. Şimdiki Beyaz Kule adını ise Yunanlıların bu bölgenin himayesini aldıktan sonra bu kuleyi beyaza boyamaları sonucu alıyor. Zamanla boya üstünden aksa da kulenin ismi Beyaz Kule olarak kalıyor. Beyaz Kule'den Aristo Meydanı'na doğru yürüyoruz. Yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafe. Yol boyu da sizlere Selanik'in bazı marketlerini, mağazalarını da göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Hadi gezelim. Viral and here is in green now and follow. Okay, thank you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bir fırına geldim. Fırında hem çikolatalar hem ekmekler, her türlü şey yapılıyor. El yapımı ve odun ateşinde yapılıyor. Size bu fırını göstermek istedim. Aristo Meydanı. Yaklaşık 500 yıl boyunca Osmanlı himayesinde kalan şehir, Avrupa'da bir gereklilik olarak görülen tarzdaki meydanlardan yoksundu. 1917'deki büyük yangından sonra mimar Ernest Hevrath bir dizi büyük meydan önerisinde bulunmuş. Bu görmüş olduğunuz meydanın inşası 1950 yıllarında tamamlanıyor ve o zamanlar Büyük İskender Meydanı olarak anılırken bugün Aristoteles Meydanı olarak adlandırılıyor. İnsanların hem etkinlikler yapmak hem de kafelerinde, barlarında oturup bir şeyler yiyip içmek için kullandıkları bir alan oluyor burası. Selanik'te gelmiş olduğumuz bu güzel restoranı çok beğendik. Gerek sunumları, gerek lezzeti olsun gayet iyiydi. Biz burada hem bir tavuk yemeği hem de etli bir makarna sipariş ettik. Yanında salatamız ve şarabımızla toplamda 2 kişi 40 birim para ödedik. Selanik'ten arabayla 45 kilometrelik bir mesafede bulunan
Pella antik kentindeyim. Burası hem Büyük İskender'in doğduğu şehir hem de Aristo tarafından 2-3 yıl boyunca özel olarak eğitilmiş olduğu yer. Gelin bu kenti birlikte gezelim. Pella antik kentinin tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanıyor. O zamanlar Makedonya Krallığı'nın yönettiği bir bölge burası ve Makedonya Kralı 2. Filip'in başkentiymiş burası. Makedonya Krallığı döneminde 2. Filip tarafından başkent yapıldıktan sonra hem kültürel hem politik hem de askeri yönden çok önem kazanmış. Pella'yı aslında daha da önemli kılan Büyük İskender'in burada doğmuş olması. Kral 2. Filip'in oğlu olan Büyük İskender bu topraklara doğuyor. Pella, Yunanistan'ın Orta Makedonya bölgesinde yer alıyor. Bölge adının kökeni ise ritüel etkinliklerde kararlar alınan bir yer demek olan Dorik Apella'dan geliyor. Ayrıca bölge Dor tarzı olarak düşünülmemekte çünkü Pella adı büyük olasılıkla tam da kentin kurulduğu yeri işaret eden Yunanca taş anlamına gelen Pella sözcüğüyle özdeş görülüyor. Burası Makedon Krallığı düştükten sonra Romalıların eline geçiyor. Romalılar da bir süre bu şehirde yaşıyor ama belli bir süre sonra popülerliğini yitiriyor bu kent. Pella antik kentinin bugüne kadar bulunan en büyük evini görüyoruz burada. Dionysos evi diye geçiyor ismi. 3160 metrekarelik bir ev burası. Yer mozaiklerinde ince çakıl taşlarının kullanıldığını görebiliyoruz. Antik Pella kenti evlere kapsamlı bir borulu su temini ve şehrin büyük bir kısmından atık su tahliyesi olan bilinen ilk şehirlerden biridir. Burası kamu belgelerinin mühürlendiği, kopyalandığı ve arşivlendiği bir bina. Öyle olduğu biliniyor çünkü arkeologlar buranın keşfi sırasında birçok mühürlenmiş kamu belgeleri bulmuşlar. Pella'daki ikinci büyük ev Helen evi olarak biliniyor. 2350 metrekare bir alana sahip burası. Evin kuzey kısmının 3 odasının yerleri mozaiklerle kaplı. Ortadaki en büyük olan odadaki mozaik eve de ismini veren Theseus tarafından Helen'in kaçırılmasını tasvir eder. Yanındaki odaların birinde bir geyik avı tasvir edilirken doğu kanadındaki odada sanatçı Yunanlıların Amazonlarla savaşını tasvir etmiştir. Antik Pella kentinin kalbi sayılan Agora ise 70 bin metrekarelik bir alana kurulmuş ve o yıllarda insanların ticari, ekonomik ve aynı zamanda kültürel ve sanatsal ihtiyaçlarını gidermek için toplandıkları bir alan olmuş. Milattan önce 1. yüzyılda yaşanan büyük bir depremle ne yazık ki burası da yıkılmış. ...2500 yıl öncesinden bir testiyi görüyorsunuz şu an. Çok büyük bir testi. İçine ben bile sığarım, öyle düşünün. Burada büyük ihtimalle zeytinyağı da muhafaza ediyor olabilirler. Gördüğünüz üzere şu kuyruk kısmı testiyi kaldırmak için kullanılan bir tutamaç gibi bir görev görüyor anladığım kadarıyla. Testin içinde size göstereyim. Şöyle tam 2500 yıl öncesinden kalma bir gıda muhafaza aracı. Hamam kompleksi Kuzey Yunanistan'da bugüne kadar bilinen en eski düzenli hamam tesisi ve Yunanistan'ın en eski halk hamamlarından biridir. 1997 yılında yapılan kazı çalışmaları sonunda ortaya çıkarılmıştır. Milattan önce 1. yüzyıla kadar da kullanılmıştır. Antik kentten çıktıktan sonra yemek yemek için Pella şehrine geldik. Bugünkü haliyle Pella şehri antik kentin 1 kilometre yakınında yer alıyor.
Küçük şehirlerde yemekler kesinlikle daha lezzetli oluyor. Kuzu pirzola ve levrek tercih ettik. Bunların yanında da pilav ve pancar salatamız vardı. 2 kişi yediğimiz bunca şeye toplamda 25 birim para ödedik. Veriye'ye doğru giderken muhteşem manzaranın tadını çıkardık. Pella'dan yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Veriye kasabasına gitmemiz 1 saat kadar sürdü. Burası çok renkli, çok huzur dolu bir yer gibi görünüyor olsa da görmüş olduğumuz bu renkli yapıların arkasında aslında kapkara bir tarih yatıyor. Şöyle ki milattan sonra 50 yıllarında Havari Pavlus'un burada vaaz verdiği biliniyor. O günden 1943 yılına kadar Barbuta diye bilinen bu bölge Yahudilerin yaşadığı bir bölge olarak bilinirken bugün neredeyse hiçbir Yahudinin burada yaşamadığı biliniyor. 1943 yılında Almanlar burada yaşayan Yahudilerin bir kısmını Holocaust'a, bir kısmını da Auschwitz'e gönderiyorlar.